Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Davet fıkhı dersimize devam ediyoruz kardeşler. Son haftalarda davet ve davetçide bulunması gereken özellikler dedik. Bunlara başladık. Bu hafta inşallah Allah nasip ederse davetçide bulunması gereken 5. özelliği anlatacağız. Geçen hafta veya önceki hafta davetçinin eminlik sıfatını anlatmıştık. Estağfurullah. Davetçinin Allah'la bağlarının kuvvetli olması gerektiğini anlatmıştık. Demişiz ki 5 davetçi hikmet sahibi olmalıdır diye. Hikmet, Kur'an'ın üzerinde önemli durduğu kavramlardandır. Allah bu ahlakı peygamberlerine vermek suretiyle onun önemine dikkat çekmiş, tüm insanlığın hayra ulaşmak için hikmete ihtiyaçlarının olduğunu belirtmiştir. Biz onun, Davud'un mülkünü sağlamlaştırdık ve ona hikmeti verdik. Bu Davud Aleyhisselam için söylenen bir ayet. Biz Lokman'a Allah'a şükretmesi için hikmeti verdik. Bu da Lokman Aleyhisselam'la ilgili bir ayet. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi ve daha önce bilmediklerini öğretti. Şüphesiz Allah'ın senin üzerindeki ihsanı pek büyüktür. Bu da Peygamberimizle ilgili bir ayet-i kerime. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi bölümü bizi ilgilendiren kısım zaten. İmam Bukhari ve Müslim Ebu Zer'den rivayet ettiler. Allah Resulü miraca yükselişini anlatırken ben evdeydim. Evimin tavanı açıldı, Cibril indi. Benim göğsümü yardı. Elinde bulunan zemzem suyuyla yıkadı. Sonra içi iman ve hikmetle dolu olan altından bir tası göğsüme boşalttı. Göğsüm iman ve hikmetle dolduktan sonra göğsümü kapattı. Sonra benimle semaya yükseldi. Bu hadis-i şerif kardeşler, normalde Peygamber Aleyhisselatü vesselam Miraç, Allah Azze ve Celle'nin huzuruna yükselmeden önce bu olayı yaşıyor. Yani bir gün evinde otururken evinin tavanının açıldığını görüyor. Cibril Aleyhisselam tavandan içeriye iniyor ve Peygamber Aleyhisselatü vesselamın göğsünü açıyor. Elinde bulunan zemzem suyuyla, tabi bu manevi bir işlem, yani manevi olarak yapılan bir işlem. Elinde bulunan zemzem suyuyla Peygamber Aleyhisselatü vesselamın gönlünü yıkıyor, bazı şeylerden arındırıyor. Ondan sonra şurası önemli, diyor ki iman ve hikmet dolu olan bir kabı benim göğsüme boşalttı. İman ve hikmet dolu olan bir kapı benim göğsüme boşalttı. Sonra da benimle beraber semaya yükseldi diyor. Tabi bu hadis uzun bir hadis, hem başı var hem sonu var. Sonra semaya yükselirken karşılaştıkları şeyleri anlatıyor Peygamber Aleyhisselatü vesselam. Bizi ilgilendiren kısmı sadece Peygamber Allah'ın huzuruna gitmeden önce kalbi iman ve hikmetle doldurulduktan sonra Allah Azze ve Celle'nin huzuruna yükselmiştir. Allah'a kulluk yapan her Müslümanda bulunması güzel olan hikmet, davet görevini üstlenmiş Müslümanlarda zorunlu olarak bulunmalıdır. Çünkü Allah davette hikmeti emretmiştir. Allah'ın emirleri ise vücubiyete delalet eder. O hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verirse ona çokça hayır verilmiş olur. Ama sadece akıl sahipleri düşünüp ibret alır. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Muhakkak Rabbin yolundan sapanları en iyi bilendir. O doğru yola gidenleri de en iyi bilendir demiş Allah Azze ve Celle. Şimdi kardeşler buraya kadar okumuş olduğumuz naslar, yani gerek hadis gerekse ayetler bize şunu gösteriyor. Davetçi olan bir Müslümanın Allah'a insanları davet ederken hikmet sıfatıyla sıfatlanması şarttır. İster önceki derslerde anlattığımız gibi bu davet sadece insanlara Allah'ın dinini duyurmak, yani tebliğ dediğimiz şey olsun, ister bu davet terbiye olsun. Yani insanlar Allah'ın dinini kabul ettikten sonra onları İslam davetine taraftar kılmak için yapılan mücadele olsun, fark etmez. İkisinde de hikmet temel esaslardan bir tanesidir. Şimdi umumen normalde bir önceki dersimizden de hatırlarsınız. Biz diyoruz ki davet konusunda Müslümanların öncüsü ve örneği peygamberlerdir. Davet konusunda Müslümanların öncüsü ve örneği peygamberlerdir. Yani bir insan insanları Allah'a davet etmek istiyorsa önce Kur'an-ı Kerim'de anlatılan peygamberlere bakacak. Bu peygamberlerin sıfatlarını tespit edecek. Ondan sonra bu sıfatlar ile sıfatlanmaya çalışacak. Ta ki Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu şekilde bir davetçi olabilsin.
Çünkü hatırlıyorsanız kardeşler ilk derslerimize döneceğiz. Ben size bir kaide anlatmıştım. Demiştim ki davet de diğer bütün salih ameller gibi bir salih ameldir. Tekrar ediyorum. Davet de diğer bütün salih ameller gibi bir salih ameldir. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. İnsanları Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyen daha güzel sözlü kim vardır? Davet bizim hayatımızda var olan salih amellerden bir tanesidir. Hatırlarsanız her salih amelin veya yapılan herhangi bir amelin Allah'ın katında salih olabilmesi için iki tane şartın onda mutlaka bulunması gerekir. İster bu sözlü ameller olsun, ister bu organlarımızla yaptığımız ameller olsun fark etmez. Fakat yaptığımız o amelin, o eylemin Allah'ın yanında salih olabilmesi için mutlaka iki şartı kendinde bulundurması gerekiyor. Bunlardan birincisi neydi kardeşler? Bunlardan birincisi ihlastı. Yani Allah Azze ve Celle ihlasla yapılmayan hiçbir ameli kullarından kabul etmez. İnsan Allah'a davet ederken önce ihlası öğrenmesi gerekir. Bunu zaten anlatmıştık geçen derslerimizde. İkincisi nedir kardeşler? Yaptığımız amelde mutabaat olması gerekir. Yani yaptığımız amel peygamberlerin yaptığı amellere uyması gerekir veya peygamberlerin yaptığı şekilde o ameli yapmamız gerekir ki o amel Allah'ın katında makbul bir amel olabilsin. Yoksa Allah nasıl ki yapılan işte diyelim ki bir namaz kılarsanız ve o kıldığınız namaz peygamberin kılmadığı bir namazsa Allah Azze ve Celle bunu reddediyorsa bir zikir halkası kurarsanız ve bu yaptığınız zikir peygamberin yaptığı zikir gibi bir zikir değilse Allah bunu nasıl ki reddediyorsa aynı şekilde yaptığımız davet eğer peygamberlerin davetine muvaffakat etmez, içerisinde ittiba olmaz ise Allah Azze ve Celle o daveti kabul etmez, ona salih amel veya Allah'a davettir demez. Peki bizim davetlerimizin kardeşler mutabaat olabilmesi için veya Allah Azze ve Celle'nin bu amele salih amel diyebilmesi için ne bulunması gerekiyor? Peygamberlerin davet yaptığı şekilde davetimizin davet olması gerekiyor. Bunun yolu da nereden geçer? Peygamberlerin davet yaparken edinmiş oldukları sıfatları edinmekten geçer. Bunlardan bir tanesi hikmet sıfatıdır. Bakın Allah Azze ve Celle Davud Aleyhisselam için ne diyor? Davud Aleyhisselam için diyor ki وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِتَابِ. Biz Davud'un mülkünü sağlamlaştırdık ve biz Davud'a hikmeti verdik diyor Allah Azze ve Celle. Davud Aleyhisselam Allah'a insanları davet ederken Allah Azze ve Celle'nin ona verdiği hikmet ile davet etti. Aynısını Lokman Aleyhisselam için de söylüyor ki Lokman Aleyhisselam için olanı bizim için çok önemlidir. Niye? Çünkü Lokman suresi Kur'an-ı Kerim'de birebir davetin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Yani inşallah ileride gelecek zaten anlatacağız. Mesela peygamberlerin umumi davetleri var. Bir de peygamberlerin birebir yaptıkları davet var. Yani işte Lokman Aleyhisselam'ın kendi çocuğuna davet yapması gibi. Ve bu sadette yani Allah Azze ve Celle Lokman'ın birebir davetini anlatırken diyor ki وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَ وَآتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. Biz Lokman'a hikmeti verdik enişkur lillah. Allah'a şükretmesi için. Allah'a şükret diye Lokman Aleyhisselam'a hikmeti verdik. Aynısını Allah Azze ve Celle Resulullah'a da söylüyor. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Bakın bu ifadeye dikkat edin. Allah peygambere sadece kitabı indirmemiştir. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Yani hikmet semadan inen bir şeydir. Hikmet semadan inen bir şeydir kitap ile beraber ve Allah sana bilmediklerini öğretti. Umumen hikmet konusu Kur'an-ı Kerim'deki en önemli konulardan veya İslam'daki en mühim kavramlardan bir tanesidir. Çünkü Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Allah hikmeti dilediğine verir. Ve Allah kime hikmeti vermişse şüphesiz ki ona çokça hayır verilmiştir. Yani Allah tarafından hikmete muvaffak olan, sözlerinde ve amellerinde hikmet sahibi olan insanlar Allah tarafından çok büyük bir hayırla mükafatlandırılmışlardır diyor. Bu umumen hikmet. Fakat söz konusu davet olduğu zaman hikmet o zaman vacip olur. Yani Allah'a davet görevini üstlenen Müslümanların hikmeti öğrenmeleri, hikmeti kendilerinde ahlak haline getirmeleri vacip olur. Bunu nereden çıkardık?
Çünkü Allah Azze ve Celle peygambere diyor ki اُدْعُ اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ Rabbinin yoluna insanları hikmet ile çağır. Biliyorsunuz Allah peygamberine bir şey emretmişse ve bu emri bozan başka bir unsur olmadığı müddetçe bu emir o emredilenin vacip olduğunu gösterir. Allah peygamberine bir şeyi nehyetmişse bu nehi bozulmadığı müddetçe nehyedilen şeyin haram olduğunu gösterir. Bu söylemiş olduğum usul kaidelerinden bir tanesini şu anda zikretmiş oldum. Yani Allah peygambere kendi yoluna insanlara hikmet ile çağırmasını emrettiğinde biz anladık ki insanları Allah'ın yoluna hikmet ile çağırmak bu Müslümanların üzerine vacip olan şeylerden bir tanesidir. Onun için bu anlatacağımız konu kardeşler özellikle davet yapan Müslümanların bunun bir farz olduğunu, bunun bir vacip olduğunu bilerekten namazı öğreniyor gibi, orucu öğreniyor gibi, zekatı öğreniyor gibi davetçi olan Müslümanların hikmeti de öğrenmeleri gerekir. Hatta burada şunu söyleyeyim size, hani faide babından, hikmet o kadar önemli bir şeydir ki Allah Azze ve Celle peygamberini kendi huzuruna almadan önce kalbini hikmet ile doldurduktan sonra onu kendi huzuruna aldı. Buradan ne anlayacağız kardeşler? Şunu anlayacağız. Demek ki hikmet bir insanı kamil sıfatlara götürür. Yani bir insanın en güzel anlamda olgunlaşması, kemale ermesi hikmet sıfatıyla mümkündür. Ondan dolayı Allah peygamberi kendi huzuruna alırken onu en kamil ve en olgun bir şekilde almak istedi. Ve bundan dolayı da peygamberinin, Habibinin kalbini Allah Azze ve Celle hikmet ile doldurdu. Hikmet ile doldurduktan sonra onu kendi katına aldı. Bu bizim için de geçerli. Yani insan olarak, birey olarak olgunlaşmak istiyorsak, kemal sıfatlarına ulaşmak istiyorsak ki bu her insanın istediği bir şeydir. Bunun yolunun nereden geçtiği bellidir. Bunun yolu hikmetten geçer. Yani kitaptan ve sünnetten öğrenilen ve vakada tecrübe ile pekiştirilen şeye hikmet diyoruz zaten. Bundan geçer. Şimdi tabi aklımızda şöyle bir soru belirebilir. Yani tamam hikmetin vacip olduğunu anladık davet sahasında. Davetin dışında da İslam'da umumen hikmet gerçekten güzel bir şeydir. Peki hikmet nedir? Ya bu hikmetin bir tanımı var mıdır dediğimizde şimdi o bölümü okuyacağız kardeşler. Arap lügatında hikmet insanın nefsinde hayrı harekete geçiren uyarıcı, adalet, sözde ve fiilde isabet, işi en güzel şekilde yapmak, her şeyi yerli yerine koymak, insanı güzel olmayan şeylerden alıkoyan ahlak anlamında kullanılmıştır. Bu hikmetin lügat tanımı kardeşler. Yani biliyorsunuz biz sonuçta şer'i kavramları Arap lügatındaki karşılığını bilmek zorundayız. Çünkü Arap lügatı Allah Azze ve Celle'nin kendi dini için seçmiş olduğu lügattır. Yani bundan dolayı Arap lügatının sınırları veya delalet ettiği anlamlar bizim için önemlidir. Bakın Araplar Peygamberimiz gelmeden önce hikmete ne tür anlamlar veriyorlarmış. Mesela dikkat edin, Araplar yönetici olan insana hakim diyorlar. Kadıya, mahkemede hükmeden insana veya devleti yöneten adama hakim diyorlar. Hakim hikmetten geliyor. O da aynı kökten türeyen bir şey. Niye bunu söylüyorlar kardeşler? Çünkü Arapların yanında hikmet adalet demektir. Arapların yanında hikmet adalet demektir. Yani adalet nedir kardeşler? Zulüm, eşyayı yerli yerine koymamak, adalet ise her şeye hakkını vermek ve her şeyi yerli yerine koymaktır. Yani bir insan yaptığı her işi yerli yerinde yapıyorsa, yaptığı her işin hakkını veriyorsa Arap lügatında buna hikmet diyebiliriz. Mesela Araplar kardeşler atın çenesine takılan ve sağa sola koştuğunda, serkeşlik yaptığında oradan tutup atı frenlediğimiz şeye hikmet demişler. Yani şu çeneye takılan şeye hikmet demişler. Niye buna hikmet demişler kardeşler? Çünkü Arapların yanında hikmet insanı kötülüklerden alıkoyan ahlaktır. Yani bir insanda bir ahlak varsa, bir insanda bir karakter varsa ve bu karakter onu toplum içerisinde hoş karşılanmayan, güzel karşılanmayan şeylerden alıkoyuyor ise eğer Araplar buna hikmet demişler. Mesela Araplar şairlere hakim demişler. Yani şairlere hakim demişler. Niye kardeşler? Çünkü şair okumuş olduğu şiirlerle insanların gönlünde güzel duygular oluşturur. İnsanları savaşa teşvik eder mesela. Veyahut da insanları sulha, barışa teşvik eder. Misal hakim, hikmet, insanın içindeki güzellikleri uyandıran veya insanı harekete geçiren şeyin adı hikmettir ve Araplar bunu kullanmışlar. Bu Arap lügatında İslam gelmeden önce
Bu saymış olduğumuz anlamlar hikmetin kullanıldığı anlamlara bazı örnekler. Peki şeriat hikmete nasıl bir anlam yüklemiş kardeşler? Şimdi normalde şeriattaki kullanıldığı anlamla Arap lügatında kullanıldığı anlam birbirinden çok uzak değil. Birbirine yakın anlamlar. Sadece bazı basit nüans farkları var. Şimdi onu beraber okuyacağız inşallah. Şer'i olarak yapılan açıklamalar lügat anlamından uzak değildir. Bu Bakara suresinde yani biraz önce okumuş olduğumuz ayet-i kerime Allah hikmeti dilediğine verir. Bakara suresi 269. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde İmam Kurtubi şu an zikredeceğim şeyleri seleften naklediyor. Ben tabii bir kısmını aldım. Siz dilerseniz daha tafsilatlı bir şekilde sahabenin veya selefin hikmete nasıl anlam verdiğini 269. ayetin tefsirinden orta genişlikteki anlamda Kurtubi'ye bakabilirsiniz. Daha tafsilatlı anlamda ise İmam Taberi'nin tefsirine bakabilirsiniz. Birinci olaraktan hikmet nübüvvettir. Bunu İbn Abbas'ın öğrencilerinden Süddi söylemiş. Hikmet nübüvvettir demiş. İkinci olaraktan İbn Abbas Kur'an'ı ve onun nasih, mensuh, muhkem ve müteşabih fıkhını bilmektir. Yani bir insan eğer Kur'an-ı Kerim'i anlayacak kadar Kur'an-ı Kerim'in fıkhına ve ilmine sahipse İbn Abbas işte Allah'ın bahsettiği hikmet budur diyor. Peygamberlerde bulunan hikmet budur diyor. Mücahit yine İbn Abbas'ın talebelerinden diyor ki söz ve amelde doğruya isabettir. Hikmet bir insanın söylediği sözlerde veyahut da yapmış olduğu amellerde doğruya isabet etmesidir diyor. İmam Malik ise kardeşler hikmet Allah'ın dinini bilmek, onda fıkıh sahibi olmak ve onun emirlerine uymaktır diyor. En önemli tanımı söyleyeceğim size. Bana göre İbn Kayyım'ın bütün bu tanımları birleştirdiği ve Medarijus Salik'in kitabında diyor ki İbn Kayyım yapılması gereken şeyi yapılması gereken şekilde ve yapılması gereken zamanda yapmak hikmettir. Yapılması gereken şeyi yapılması gereken zamanda ve yapılması gereken şekilde yapmak İbn Kayyım diyor ki hikmettir. Yani bir amel var, bu amelin yapılması lazım. Bir söz var, bu sözün söylenmesi lazım. İbn Kayyım diyor ki sözü tam zamanında ve olması gereken şekilde söylersen bunun adı hikmettir. Yapılması gereken bir davranış var. Bunu tam zamanında ve söylenmesi gereken yerde söylenmesi gereken şekilde yaparsan İbn Kayyım diyor ki bunun adı hikmettir. Şimdi buraya kadar anlattıklarımızdan kardeşler nasıl bir sonuç çıkaracağız? Yani davetçi hikmet sahibi olmalıdır dediğimizde buradan o zaman neyi kastediyoruz? Vacip olaraktan kastettiğimiz şey şu: davetçi davetinden merhaleleri gözetmeli ve söylemesi gereken sözü söylemesi gereken zamanda söylemeli. Yapması gereken davranışı veyahut da eylemi yapması gereken zamanda yapmasıdır. İnsanın herhangi bir merhaleyi öne alması veya yapılması gereken bir fiili ileriye ertelemesi bu davetçinin davet sıfatı, hikmet sıfatıyla uyuşmaz. Mesela örnek verelim buna. Diyelim ki şimdi biz bir insana davet yapıyoruz. Karşımıza aldık. Birebir davet diyelim. Ona İslam'ı duyuruyoruz, İslam'ı anlatıyoruz. İki türlü de örnek vereceğim çünkü. Birebir davette karşımıza birini aldık ve ona davet yapıyoruz. İlk başlamamız gereken konu neresidir kardeşler? İlk başlamamız gereken konu tevhiddir. Niye? Çünkü peygamberler kendi kavimlerini İslam'a davet ederken evvela tevhidden başlamışlardır ve onları şirkten sakındırmayla işe koyulmuşlardır. Yani kim olursa olsun, hangi davetçi olursa olsun, davetine başlarken insanlara tevhidi anlatıyor, insanları şirkten sakındırıyorsa diyebiliriz ki bu davetçi hikmetlidir. Yani peygamberlerin ahlakı olan hikmetle ahlaklanmış ve bunun gereğiyle amel yapmıştır. Hangi isim adı altında olursa olsun, insan davetine başlarken tevhidin dışında bir şeyleri önceler ve bununla tevhidine başlar ise bu insanın hikmetle veya insanları hikmetle Allah'a davet etmesinin ediyor dememizin mümkünatı yoktur. Bununla alakalı size pratik bir örnek de anlatayım inşallah. Bir gün bundan tabii 6 sene falan önce oluyor neredeyse. Fatih Camisi'nin orada işte biliyorsunuz çay ocakları var. Biz de orada birkaç tane arkadaşımızla konuşuyoruz. Oturduk, çay içiyoruz. Camiden böyle bir tane adam çıktı. Beyaz entari giymiş yani cellabiye giymiş. İşte
İşte başında sarık vesaire, etrafında da hem o tip hem de onu böyle sarmalamış gençler topluluğu var. Şimdi bizi öyle orada oturuyor görünce adam geldi hemen masaya oturdu. Ondan sonra işte selam verdi. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Tabii o Arapça konuşuyor, yanındaki de tercüme ediyor. Ben de ona dedim ki şeyh hani sen yanındakinin tercüme etmesine gerek yok. Direkt benimle muhatap olabilirsin. Konuşuruz. Adam tabii başladı rahat rahat konuşmaya. İşte önce şeyi sordu. Niye camiye gelmediniz dedi. Yani hani onlar ikindi namazını kılmışlar. Niye dedi camiye gelip namaz kılmadınız diye. Sonra başladı bir şeyler anlatmaya. Adam tebliğ cemaatinden imiş. İşte Türkiye'ye gelmiş. Bu bir doktor, Ürdünlü bir doktor. Yani alim tabii kendi çevresinde öyle biliniyor. Oturdu, ilk başta bize bir şeyler anlatınca ben de ona niye camide namaz kılmadığımızı izah edince bu sefer adam hani bize davet yapılacak tayfadan değil de tartışılacak tayfadan gördü herhalde bizi. Davet yapmayı bıraktı. Yani bize camide namaz kılınması lazım, vakit namazının farziyeti, bunun önemi falan baktı yok yani onu anlatacak durumda değiliz. Bu sefer bize dedi ki işte ama dedi siz camiye gelmeseniz, insanlar sizi camide görmeseler misal. Siz bu insanlara dini nasıl anlatacaksınız? Ben de ona dedim ki sen davet yapma işini yani davet görevini babandan mı devraldın yoksa peygamberden mi devraldın? Yani sana bu davet işi babandan mı miras kaldı tebliğ işi yoksa peygamberden mi miras kaldı? Dedi ki bu bana tabii ki peygamberden miras kaldı. O bizim davetçimizdir. O zaman dedim babanın malıymış gibi davranamazsın. Yani hani sen babanın malında dilediğin gibi tasarruf edebilirsin. Yani istediğin malı harcarsın, istediğini infak edersin vesaire. Ama bu davet sana peygamberden kalmış ise eğer, öyleyse sen sözlerinde ve fiillerinde peygambere isabet etmek suretiyle ancak o zaman peygamberin mirasından istifade edebilirsin. O da şunu söyledi, dedi aslında doğru söylüyorsun. Tabii konu uzun yani ben şu anda özetliyorum. Tevhidle alakalı bir şeyler anlattım ona. Bunlar hak mıdır dedim, haktır dedi. Peki şu görmüş olduğun insanlar benim bu anlattıklarımı biliyorlar mı, bilmiyorlar dedi. Peki insanlar benim bu anlattıklarımı yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar dedi. Öyleyse Müslüman değiller dedim. Yani eğer tevhidi bilmiyorlarsa, eğer tevhidi yaşamıyorlarsa ve sen de bunu ikrar ediyorsan Müslüman değiller. Orada topu taca attı. Yani bu konunun bu kısmını konuşmaya pek şey yapmadı, yanaşmadı. Peki dedi o zaman bunları kendi haline mi terk edeceğiz? Yok dedim. Bunları davet edeceğiz. Allah'a davet edeceğiz, dini bunları anlatacağız ama senin yaptığın gibi değil. O da bana mantık olarak şunu söyledi. Dedi ben şöyle düşünüyorum. Bu insanlar İslam'dan çok uzaklar ve İslam'dan çok uzak oldukları için de bizim bunların arasına kaynaşmamız lazım. Bunların içine girmemiz lazım. Evvela bunlara namaz, oruç ve benzeri şeylerle İslam'ı sevdirdikten sonra ondan sonra bu sefer bu insanlara tevhidi anlatmamız lazım diye düşünüyorum dedi. Tabii ben de onu anlattım. Yani dedim ki şu an size anlattığımı anlatın. Tabii o bunu şuna bağladı. Özür dilerim yani asıl konunun önemli olan kısmı bu. Bu hikmettir dedi. Allah Azze ve Celle diyor ki ud'u ila sebili rabbike bil hikme. Rabbinin yoluna insanlara hikmet ile çağır dedi. Hikmet de şunu gerektirir. Önce insanlara bir şeyi sevdirmek, ondan sonra onlara kalan kısmını anlatmak dedi. Dedim şeyh senin bu anlattığına göre peygamberlerin her biri hikmetsiz ve basiretsiz insanlarmış o zaman. Yani kavminin karşısına geçip inna bura'a'u minkum ve mimma ta'budun min dunillah diyen peygamberler. Sizden ve Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beriyim. Sizleri tek bir kelimeye davet ediyorum onu söyleyin. Arap ve Acem size boyun eğsin diyen peygamberler. Kavimleri babalarımız hakkında konuşma. Kalan istediğini insanları davet edebilirsin dediğinde peygamberlerin ben bunun ile gönderilmedim. Allah Azze ve Celle'nin beni gönderdiği şeye ya icabet edeceksiniz ya da Allah Azze ve Celle aramızda hükmedinceye kadar sabredeceğim diyen peygamberler demek ki bunlar hikmetsizmiş. Mesela Aleyhisselatü Vesselam şöyle yapabilirdi senin anlattığına göre. Ey insanlar! İbrahim'in milletindendir ki önce hacı ikame edelim, fakiri doyuralım, hacca gelen insanlara yardımda bulunalım, kendi aramızda sadakayı yayalım, akrabalık bağlarını gözetelim deyip salih amellerle onların kalbine imanı soktuktan sonra ondan sonra işte ey insanlar bu taptığınız Lat, bu taptığınız Menat yanlıştır, bunlar ağaçtan başka bir şey değildir demesi gerekiyor senin bu anlattığına göre. Böyle olunca da senin anlattığına göre bizim hikmeti kendisinden öğrendiğimiz ve Allah'ın semadan üzerine hikmet indirdiği, gönlünü hikmetle yıkayıp hikmetle doldurduğu peygamber senin hikmet tanımına göre hikmetsiz bir adam olmuş oluyor. O zaman şeyh dedi bizim çok acele işimiz var. Bizim bir an önce kalkmamız lazım.
Zaten siz de namaz kılacaksınız galiba dedi. Hani camiye gelmediğinize göre bir yer bulmanız lazım dedi. Bizim kalkmamız lazım. Görüşürüz dedi. Kalktı gitti adam. Şimdi bu kıssayı size niye anlattım kardeşler? Şunun için anlattım. Hikmet dediğimiz şey öyle içi akılla doldurulacak bir şey değil. Veyahut da hikmet dediğimiz şey yağcılık değil. Hikmet dediğimiz şey toplumun kabullerine teslim olup omurgasız bir şekilde, esassız bir şekilde insanları bir şeylere davet etmek değildir. Hikmet Allah'ın peygamberine tabi olmak suretiyle sözde ve amelde, davetin merhalelerinde Peygamber aleyhissalatu vesselama birebir uymaktır. Hikmet bundan başkası değildir. Onun için insanları birebir davet ederken hikmet sıfatıyla insanları bir şeylere davet etmek istiyor iseniz eğer kardeşler evvela peygamberlerin başladığı yerden başlamalı ve suni gündemlerle gündeminizi meşgul etmemelisiniz. Suni gündemlerle gündeminizi meşgul etmemelisiniz. Mesela daha önceki derslerde size bir örnek vermiştim kardeşler Kur'an-ı Kerim'den buna. Yine o örneği vereceğim size. Mesela Musa aleyhisselam, inşallah Kur'an kıssaları dersinde de bunu işleyeceğiz. Davette bizim için en güzel örneklerden bir tanesidir. Çünkü Allah azze ve celle onun davetini tafsilatlı bir şekilde anlatmış. Şimdi Musa aleyhisselam Firavun'un karşısına geldi, ona tevhidi anlattı. Tek ve bir olan Allah'a ibadet ettiğini ve insanları da buna davet ettiğini anlattı. Firavun Musa aleyhisselamı dinledi. Musa aleyhisselama dedi ki فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْعُولَى Peki ölen insanlar ne olacak ey Musa? Şimdi Musa aleyhisselama şunu diyor. Ey Musa diyor. Sen bize bir şeyler anlatıyorsun. Bu doğrudur diyorsun. Bunun dışında kalanların hepsi de batıldır diyorsun. Peki bizim atalarımız ne olacak? Günümüz müşriklerinin de, Mekke müşriklerinin de, Musa aleyhisselam döneminin müşriklerinin de en büyük kozlarından bir tanesi budur. Yani bizim atalarımız ne olacak? Benim bir dedem var 80 yaşında hafız, köyde hiçbir şey bilmiyor, şimdi o ne olacak? Yani ne olacaksa o olacak. Yani Allah'ın dini ne anlatıyorsa, Peygamberin sünneti ne anlatıyorsa o olacak. Başka hiçbir şey olmayacak. فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْعُولَى Bakın kardeşler bu sözü söyleyen adam gerçekten sizce babaların hükmünü düşünüyor mu? Yani her gün erkek çocuklarını kıtır kıtır kesen bir adamdan bahsediyoruz. Firavundan. Yani insan demek onun için köle demek. İnsan demek onun için öldürülecek bir meta demek. Bu Firavun Musa aleyhisselama soruyor. Yani yaşayanların kıymetini bilmeyen adam ölenlere kıymet veriyor. Tabi Firavun'un burada meselesi ne? Geçmişte ölen insanların meselesini Musa aleyhisselamın gündemine sokmak suretiyle orada bulunan insanlarla Musa aleyhisselamı karşı karşıya getirmek. Musa aleyhisselamın vermesi gereken cevap ne orada? Sen de, senin babaların da, senin ataların da bu din üzere yaşayanlar hepsi ateştedir demesi lazım. Ama bakın Musa aleyhisselam şöyle bir cevap veriyor. قَالَ اِنَّ عِلْمَهَا عِنْدَ رَبِّي ف۪ي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى Onların ilmi benim Rabbimin yanında yazılıdır. Rabbim ne unutur ne de yanılır. Hikmet budur işte. Yani Musa aleyhisselamın orada gayesi ne? İnsanlara tevhidi anlatmak. Firavun'un orada gayesi ne? Musa aleyhisselamla meseleyi kişiselleştirip Musa aleyhisselamı tartışmaya çekmek. İşte emin olun Musa aleyhisselam deseydi onlar ateştedir. Firavun bu sefer günümüzün firavunları gibi diyecek ki cehalet mazeret değil mi? Adamlar bilmiyordu ki, adamlar seni görmedi ki diye. Fakat Musa aleyhisselamın aklı ve hikmeti Firavun'un öne sunacağı bu şeyin önünü kesti. Musa aleyhisselam dedi onlar benim Rabbimin yanında yazılıdır. Rabbim ne unutur ne de yanılır. Yanlış bir cevap verdi mi Musa aleyhisselam? Hayır. Hakkı gizledi mi peki Musa aleyhisselam? Hayır. Doğru söylüyor. Allah azze ve celle dünyada herkese hak ettiğiyle ahirette muamele edecek. Ve Allah kimsenin yaptığını da unutmayacak. Başka bir portre anlatıyor Allah Musa aleyhisselamdan. Yine Musa aleyhisselam Firavun'a anlatıyor. Allah'ı anlatıyor, Rabbi anlatıyor, doğuyu batıyı anlatıyor. Firavun Musa aleyhisselama diyor وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbi olan Allah da nedir? Anlatıyor ya adam sana zaten. Hani şimdi bir adam size bir şey anlatır, konuyla alakasız olan bir kısmını sorarsanız anlaşılır. Fakat zaten adamın tefsir ettiği Allah şöyledir, Allah böyledir, Allah'ın sıfatları bunlardır diyor. Firavun diyor ki peki alemlerin Rabbi olan Allah kimmiş bakalım diye soruyor. Musa aleyhisselam burada Firavun'un kastı ne? Onu kızdırmak. Yani Firavun'un kastı onu kızdırmak. Fakat Musa aleyhisselam ne yapıyor? قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا Benim Rabbim göğün ve yerin ve o ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Şimdi Firavun istediğini alamadı. Firavun tekrar döndü ona. Dedi ki Firavun oradaki insanlara
قَالَ اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذ۪ي اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ Zannediyorum ki bu size gönderilen peygamber Mecnun'dur. Musa için. Musa delidir diyor. Ne beklersiniz? Hani günümüzde olduğu gibi deli senin babandır falan. Öyle bir şey yok. Musa aleyhisselam hikmetle davranıyor. Ne diyor ona? قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا Benim Rabbim doğunun da batının da ikisinin arasındakilerin de Rabbidir. Gene ona istediğini vermedi Musa aleyhisselam. Bu sefer Firavun ona dedi ki لَاِنْ اتَّخَذْتَ اِلَٰهًا غَيْرِي لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ Benden başka bir ilah edinirsen ey Musa seni hapsedilenlerden kılacağım. Firavun ilahın ne olduğunu biliyor. Yani biliyor ki Musa aleyhisselama diyor benden başka bir ilah edinirsen seni hapsederim diye. Fakat Musa aleyhisselamın bu sebatı orada bulunan insanların Müslüman olmasına ve secdeye kapılıp Musa'nın ve Harun'un Rabbine teslim olduk demelerine sebebiyet veriyor. Hikmet neymiş o zaman kardeşler? Hikmet kendi gündeminizle insanları Allah'a davet edip peygamberlerin başladığı yerden başlayıp suni gündemlerle gündeminizi bulandırmamaktır. Hikmet. Bu birebir davet için geçerli olan bir şeydir. Onun için insanlara davet yaparken davete başlamadan önce şunu kafanıza koyun. Ben bu adamı Allah'a davet ediyorum. Ben bunun bana hakaretlerine cevap vermek zorunda değilim. Mesela birine davet yapıyoruz. Yani ben yaşadığım çok örnek var. Böyle kısa kısa söyleyeyim. Adam dinliyor. Senin gibi bir komşum vardı diyor, üçkağıtçıydı. Ticaret yaptık beni dolandırdı mesela. Şimdi bu adamın derdi bizim yani bana nasihat etmek değil. Bu adamın derdi bizim anlattığımız şeyleri baltalamak. Şimdi ben ona ne diyeceğim? Sen ne diyorsun kardeşim? İşte bir tane adam yanlış bir şey yapmış diye sen bunu bütün Müslümanlara mal edemezsin. Onun istediği zaten bu. Bir arkadaşımız anlatıyor. Tabii şu an arkadaşımız değil yani. Hani bir zamanlar arkadaşımız da öyle söyleyelim. Herhalde bunlar medresede öğrenciyken doğu medreselerinde bunlar bir yere gidiyorlar. Davet yapacaklar karşıdaki insanlara. Neyse diyor biz davetimizi yaptık. Arkadaş diyor çok güzel anlatıyor, bir şeyler anlatıyor. Oradan bir tanesi el kaldırdı diyor. Tabii konu normalde işte din, Allah'ın dinine bağlanmak, iman vesaire şeyler. Hocam demiş şimdi biz öldüğümüz zaman bizi yıkıyorlar. Demiş bu bizi yıkarken hani normalde insanın içinde kalan şeyleri temizlemek için işte karnına bastırıyorlar, işte vücudun belli yerlerine pamuk koyuyorlar mesela. Yani mahrem bir mesele, cenaze fıkhıyla alakalı bir şey. Demiş şimdi ölen insanın vücuduna bir şeyler koyarken ne kadar olması lazım? Yani bir parmak boyunda mı? Tabii bunu şey olarak söylüyor, fıkhi bir soruymuş gibi soruyor. Tabii konuyla hiçbir alakası yok ve mahrem bir konu. Yani bir hocanın cevap verirken zorlanacağı bir mesele. Gaye ne peki burada? Konuyu dağıtmak. Hoca demiş ki sen merak etme, sen öldüğünde vasiyet et, ne kadar istersen o kadar yaparız. Şimdi bu tabii o davetin hikmetli bir adam olduğunu gösterir. Yani hem konuyu dağıtmamış oldu, hem de beraberinde karşıdakinin bir daha müdahale edemeyeceği şekilde onu güzel bir şekilde bozmuş oldu. Yani Musa Aleyhisselam'ın yaptığı gibi. Onun için kardeşler, yani başkalarının bizim gündemimize soktuğu suni gündemler, bizi tartışma alanına çekmiş olduğu meseleler, bizi davetimizden kesinlikle alıkoymaması lazım. Tartışan, kavga eden, meseleleri kişiselleştiren insanlar da hikmetle insanları Allah'ın dinine davet edemezler. Yani o zaman davete başlamadan önce şuna karar kılmalıyız. Biz bazı cemaatlerin avukatı mıyız? Veya bazı insanların avukatı mıyız? Yoksa Allah Azze ve Celle'nin dinine davet eden davetçiler miyiz diye bunu netleştirmemiz lazım. Hakeza kardeşler, birebir daveti geçtikten sonra, hatırlarsanız daveti iki kısma ayırmıştık zaten. Davaya taraftar kazandırma daveti. Yani davetimize icabet ettikten sonra biriyle ilgilenip onu İslam saflarına katmak. Bizimle beraber İslam'a hizmet etmesi için malıyla, canıyla, evladıyla bu davaya katılması için çalışma göstermek. Terbiyede hikmet de aynı zamanda davetçilerde bulunması gereken sıfatlardan bir tanesidir. Niye kardeşler? Veyahut da İslam'a taraftar kazandırma davetinde hikmet ne demektir desek? Hikmet şudur: herkese aklının alabileceği şekilde konuşup, aklının alacağı meseleleri ona vermek ve aklının alacağı şekilde onu terbiye etmektir. Yani merhale merhale insanlara bir şeyler öğretmektir. Mesela peygamberin hikmetinden geçen derslerimizde de konuşmuştuk. Buna bir örnek verelim. Normalde Allah sahabeye cihadı zaten emredecekti. Yani Allah Azze ve Celle ileride
sahabeye neyi farz kılıp neyi farz kılmayacağını bilmiyor mu? Biliyor. Fakat buna rağmen kardeşler 13 sene boyunca peygamber hiçbir şekilde cihatla alakalı tek bir konuşma dahi yapmadı sahabesine. Oysa normalde hani akıl şunu gerektirir. Madem ileride bunu emredeceğiz, madem bu zorlu olan bir şey, misal, o zaman bunu baştan yavaş yavaş tane tane alıştıralım. Bu insanlar yarın cihatla mükellef kılındıklarında zorlanmasınlar diye. Fakat Peygamber aleyhissalatu vesselam kesinlikle böyle bir şey yapmadı. Hatta cihat talebiyle kendi yanına gelen insanları af, safh, sabır, hilim ve benzeri şeylerle emrolunduğunu onlara hatırlatarak onları güzel bir şekilde kendi başından savdu. Niye biliyor musunuz kardeşler? Bu hikmettir. Çünkü Mekke toplumu kısmen, yani bizim de Türkiye'nin bazı bölgeleri buna benziyor. Mesela Kürtler gibi, Lazlar gibi böyle biraz daha ülkenin uç tarafları bu ahlaka yakın bir ahlaka sahipler. Çabuk infiale gelen, çabuk kızan, çabuk öfkelenen ve maalesef öfkelendiği zaman öfkenin aklını örttüğü insanlar Mekkeliler. Yani bu dediğim gibi bizim Türkiye'nin iki ucunda da var aynısı. Yani hem Lazlarda var hem Kürtlerde var. Öfkelendiğimiz zaman veya kızdığımız zaman Allah'ın rahmet ettikleri müstesna öfkemiz ve duygularımız bizi şey yapıyor. Öfkemiz ve duygularımız bizi esir alıyor. Aleyhissalatu vesselam böyle bir topluma cihadı anlatmış olsaydı zaten onlarda var olan bu kötü ahlakı hiçbir zaman terbiye edemeyecekti. Yani onlar o kötü ahlaklarını cihat adı altında meşrulaştıracaklardı. Mesela düne kadar cahiliyede çirkin görünen sinirlenme, öfkelenme, insanlara zarar verme, adam artık diyecek ki ne de olsa bu cihatmış. Zaten Allah'ın emriymiş. Madem öyle o kötü ahlak terbiye olmadan cihad adı altında insanda şekillenecekti. Allah Resulü hikmetiyle kendi toplumunu çok iyi tanıdığından dolayı önce onların zerrelerine kadar onlara affetmeyi, sabretmeyi, hilim göstermeyi, haklı olduğu halde hakkından vazgeçebilmeyi, toplumun maslahatını ferdin maslahatına öncelemeyi, önce aleyhissalatu vesselam onlara bunların hepsini öğretti. Bunlar onların bütün zerrelerine kadar işledikten sonra bu sefer aleyhissalatu vesselam onlara Allah azze ve celle'nin cihad emrini iletti ve psikopatlıkla cihat arasında ince bir çizgi var. Her zaman bunu söylüyorum. Yani bazıları psikopatlığını cihatla karıştırıyor. Psikopatlık ayrı bir şey, Allah yolunda cihad etmek ayrı bir şey. İkisi birbirinden çok farklı. Cihadın psikopatlığa dönüşmemesinin yolu nefisteki kötü ahlakların terbiye edilmiş olmasıdır. Öfkenin, sevincin, duygusallığın insanda kontrol altına alınıp insana hükmetmeyeceği, aklın onlara hükmedeceği seviyeye geldikten sonra Allah yolunda yapılan cihat cihattır. Fakat onun öncesinde maalesef cihat olarak başlayan birçok şey daha sonradan psikopatlığa dönüşebiliyor. Allah azze ve celle bizi ve mücahit olan, cihad eden kardeşlerimizi bundan muhafaza eylesin. Onun için kardeşler bir topluluğa davet yaptığımız zaman bu hepimizi ilgilendiren bir şey. İnsanların gelişim süreçlerine müdahale etmeyeceğiz. İnsanların gelişim süreçlerine müdahale etmeyeceğiz. Allah muhafaza. Hikmetsiz bir şekilde birilerinin gelişim sürecine müdahale edersek ortaya değişik bir sonuç çıkar ve bu sonucun mesulü bizim üzerimize olur, vebali de bizim üzerimize olur. Bunu insanları eğiten Müslümanlara bırakmamız lazım. Mesela ben bazen şu tip olaylarla karşılaşabiliyorum. 3-5 tane adam bir mahallede İslam oluyorlar, İslam'la tanışıyorlar. Başka akılsız bir tane adam, yani hikmetten hiç nasibi olmayan bir adam, kardeş diyor siz burada böyle boş durmayın, siz bir tane mescid açın diyor. Burada Allah'ın yoluna insanları davet edin. Bunlar da oturuyorlar, evet evet diyorlar, biz 3-5 kişi evde toplanmak yerine bir tane mescid açalım diyorlar. Ondan sonra insanları Allah'a davet edelim. Yahu daha siz, yani daha dün bir bugün iki Müslüman olmuşsunuz zaten. Yani henüz kendiniz İslam'ı öğrenmemişsiniz. Öğrenemediğiniz İslam'ı başkalarına nasıl anlatacaksınız? Sonra ne oluyor kardeşler? O mıntıkada davet bitiyor artık. Peki davet niye bitiyor? Zamanında diyorlar burada bir mescit vardı illallah. Yani böyle sakallılar, böyle düşünen insanlar vardı. Aman Allah'ım, yani öyle şeyler yaşanmış ki orada başka bir Müslümanın 10 sene sonra bile gidip orada davet yapması mümkün değil. Fakat hikmet sahibi bir Müslüman bu insanları yönlendirebilir. Siz henüz yeni Müslüman olmuş olan insanlarsınız. Nasıl ki sahabe yeni Müslüman olduklarında Allah Resulü'nün terbiyesinde veya Allah Resulü'nün seçtiği Müslümanların terbiyesinde yetiştiler. Sizin de yetişmiş olan Müslümanların terbiyesinde yetişmeniz lazım. Ondan sonra artık belli bir seviyeye geldikten sonra insanları Allah'ın dinine davet etmeniz
Allah'ın dinine hizmet etmeniz lazım dese, belki de bunları bir cevher olarak İslam ümmetine çıkarmış olacak. Bunu neyle yapacak kardeşler? Bunu hikmetiyle yapacak. Eşyayı yerli yerine koyma, yapılması gereken ve söylenmesi gerekeni, söylenmesi gereken zaman ve söylenmesi gereken mekanda yapmakla yapacak. Onun için gerek birebir davette, gerek insanları İslam'a taraftar kılma davetinde, davetin daha özel anlamında, hikmet davetçi için vaciptir. Zaten verdiğim örnekleri de düşünürseniz, hikmetsiz bir davetin netice elde etmesi kesinlikle mümkün değildir. Burada son bir konu var, onu da inşallah anlatalım. Ondan sonra konumuzu bitirelim. Hikmet kavramının çarptırılması. Şurayı tekrar hatırlatıyorum kardeşler. Verdiğim örneklerin hemen hemen her birini zaten konu başlığı olaraktan gelecek derslerimizde anlatacağız. Yani hikmetin gerektirdiklerini, bir davetçiye ne getirmesi gerektiğini anlatacağız. Bunları hatırlatma olaraktan kabul edin. Hikmet kavramının çarptırılması diyelim. İçi boşaltılan kavramlardan biri de hikmettir. Hikmet belli bir kalıba hapsedilerek yumuşaklık olarak tanımlanmış ve ona uymayan davet metodu hikmetsiz olarak yaftalanmıştır. Oysa hikmet yerli yerinde amel etmektir. Yumuşaklığın gerekli olduğu yerde yumuşaklık, sertliğin gerektiği yerde de sertliktir hikmet. Bunun en güzel örneği Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a yollanmasıdır. Allah ona şöyle emretti. Ona yumuşak söz söyleyin, umulur ki öğüt alır yahut korkar. Buraya yazmamışım kardeşler, bu ayet Taha suresinde geçiyor. Unutmuşum, hakkınızı helal edin. Ona yumuşak söz söyleyin, umulur ki öğüt alır yahut korkar. Musa Aleyhisselam onunla bu üslupla konuştu. Yani yumuşak bir üslupla. Ancak o tehditler savurunca Musa'nın Aleyhisselam üslubu değişti. Hikmetin gereği olarak ona, onun anlayacağı dilden konuştu. Firavun ona, doğrusu ey Musa, ben seni büyülenmiş sanıyorum demişti. Andolsun demişti ki, bunu söyleyen Musa Aleyhisselam ikinci sözü, andolsun bunları ancak göklerin ve yerin Rabbinin görülen belgeler olarak indirdiğini bilmişsindir. Ey Firavun, ben de seni helak olmuş sanıyorum. Ey Firavun, ben de seni helak olmuş sanıyorum. Biliyorsunuz kardeşler, yani bizim şu an yaşadığımız dönemde belki Müslümanların en büyük problemi kavramların içinin boşaltılması veyahut da kavramlara İslam'ın istediği anlamlardan farklı anlamlar yüklenmesidir. Şimdi diyeceksiniz kavramların çarptırılması önemli midir? Çok önemlidir. Çünkü insanlar kavramlarla düşünür, kavramlarla yaşarlar. Yani siz hayata bakış açınızı neyle ifade ediyorsunuz? Öğrendiğiniz kavramlarla. Mesela ben size sorsam, desem ki su nasıldır? İçinizden biri diyecek ki su güzeldir. Veya içinizden biri diyecek ki su kötüdür. Farkındaysanız sizin suya hükmetmeniz güzel ve iyi kavramıyla alakalıdır. Yani siz güzel ve iyi kavramını nasıl öğrenmişseniz sizin suya hükmedeceğiniz şey budur. Mesela örnek. Diyelim ki bir evde bir çocuk sürekli çeşme suyu içiyor. Ve siz ona çeşme suyunu verdiğinizde tadı nasıldır dediğinizde çeşme suyu güzeldir diyecek. Yani sürekli çeşme suyu içtiği için çeşme suyunun güzel olduğuna dair bir kanı oluşmuştur onda. Çeşme suyuna güzel kavramıyla hükmedecek. Hiçbir zaman İstanbul'da çeşme suyu içmeyen, sürekli damacana suyu içen mesela bir çocuk, ailesinin içerisinde çeşme suyu kokuyor, çeşme suyunda kireç vardır, çeşme suyu güzel değildir. Yani bu kavramla öğrendiği için çeşme suyu nasıldır dediğinizde aynı İstanbul'da yaşayan aynı adam çeşme suyunun kötü olduğuna hükmedecek ve ondan uzak duracak. Bunun gibi kardeşler, biz hayata bakarken kavramlarla hayata bakıyoruz. Düşüncelerimizi kavramlarla ifade ediyoruz ve meseleleri kavramlarla anlıyoruz. Bir defa kavramların içi boşaltılırsa, kavramlar çarptırılırsa ondan sonrası kesinlikle gelmez. Şimdi bir gün bir memlekette diyelim işte bir kral var. Bu kral bir de bir tane dev var. Hani bu bir hikaye olarak anlatılıyor. Anlatacağım konunun anlaşılması için söylüyorum. Bir de bir dev var. Tabii normalde kralla dev çok iyi anlaşıyorlar. Aralarında hiçbir problem yok. Fakat belli bir zaman sonra bu dev artık insanlara zulmetmeye başlıyor. Yani birilerini öldürüyor, birilerinin malını alıyor. İnsanlar bunu krala şikayet etmeye geliyorlar. Kral da diyor ki en iyisi ben gideyim. Hani yani bunu yakalayalım. Nasihat ediyoruz anlamıyor, uyarıyoruz anlamıyor. Bunu öldürelim diye evine baskın yapıyorlar. Tabii evine geldiklerinde adam korkudan kaçıyor.
Karısı da diyor ki kaçma. Karısı akıllı biri, yani hikmete örnek zaten bu. Karısı akıllı biri. Sen diyor gir şu yatağın altına. Üzerini de örtüyle örtüyor, ayaklarını açıkta bırakıyor. Kral geliyor diyor ki o senin hain kocan nerede? Hani bu millete zulmeden, benim ismimle, benim dostluğumla insanlara zulmeden kocan nerede? Kadın diyor ki Allah için sessiz olun, şu anda çocuğum uyuyor diyor. Allah için sessiz olun, şu anda çocuğum uyuyor diyor. Tabi orada bulunanlar şöyle bir gözlerini çocuğa bakıyorlar, çocuğun ayakları görünüyor. Şimdi akıllarına gelen ilk şey şu, yani eğer bu çocuğun ayakları bu kadarsa acaba bunun babası ne kadardır? Hani diye ve o yanılmadan ötürü, yani o büyüklük, küçüklük ve büyüklük, küçüklüğün insan üzerindeki güç olarak etkisi, yani bu kavramları bu şekil bildikleri için onlar da korkuyorlar. Yani öldürmeye geldikleri bir adamdan korkarak evden çıkıp tekrardan gidiyorlar, adamı kendi haline bırakıyorlar. Onun için bir şeyi bir defa çarptırdınız mı? Yani ister siz kafanızda çarptırın, ister birileri telkin yoluyla sizin kafanızda çarptırsın, artık sizin onu doğru anlamanız, doğru yaşamanız mümkün değildir. Hikmet kavramı da böyledir. Yani biz hikmet vaciptir diyoruz. Davetçide hikmet bulunması lazım diyoruz. Ama siz hikmeti yanlış biliyorsanız veya hikmeti bir yere hapsetmişseniz sizin hikmetle hareket etmeniz mümkün değildir. Bizim asrımızda genelde hikmet dediğinde ne anlaşılıyor kardeşler? Yumuşaklık. Yani ud'u ila sebili rabbike bil hikme, Rabbinin yoluna hikmetle çağır. Yani Rabbinin yoluna insanları yumuşaklıkla çağır gibi anlaşılıyor. Tabi bu sefer yumuşaklık bu kavramın açıklanması lazım. Peki yumuşaklık nedir? Hiç kimsenin kalbini kırmadan, hiç kimseyle karşı karşıya gelip hiç kimseyle çakışmadan insanlara Allah'ın dinini anlatmaktır deniyor. Tabi insanlar Allah'ın dinini saptırırken, peygamberlerin davetini bozarken yaptıkları bu işi ne adı altında yapıyorlar kardeşler? Yaptıkları bu işi hikmet adı altında yapıyorlar. Yani mesela ben size şöyle bir soru sorayım. Piyasada mesela bu kadar işte İslami yapı var, İslami cemaat var diyelim. Tabi İslami dediğim kendisini İslam'a nispet eden anlamında söylüyorum. Bu kadar yapı var. Şimdi bunların etbaı var. Hadi diyelim siz bunları yöneten insanların bozuk niyetlere sahip olduğunu düşünüyorsunuz. Yani dünyalık peşinde olduklarını, kendi çıkarlarını elde etmek istediklerini düşünüyorsunuz. Peki bunların tabanı da mı hepsi böyle? Yani bunların tabanları da İslam'ı saptırmak, kendi rahatlarına kavuşmak için mi bunu yapıyor? Hayır. Vallahi belki işlerinde bizden daha samimi olan insanlar var. Geceleri kalkıp sabaha kadar gözyaşı döken insanlar var. Belki aylarca oruç tutan insanlar var. Belki malının hepsini Allah yolunda infak eden insanlar var. İslam üzere olmadıkları halde bütün mallarını gözünü kırpmadan İslam'a veren o kadar insan biliyorum ki ben eski hayatımdan söylüyorum misal. Tevhid üzere olmamalarına rağmen misal parti davası için adam malını, mülkünü, şeyini satıyor. Tarlasını satıyor, İslami bir parti daha kurulsun diye bunu yapıyor adam. Bu adam samimi olmasa, bu adam bunu yapabilir mi? Yapamaz. Peki bu insanlar nasıl saptırılıyor kardeşler? Kavramlar çarptırılarak saptırılıyorlar. Yani bu insanlar bu yaptıklarını hikmet adı altında yapıyorlar. Mesela bu adam Kur'an'ı okuduğunda bir bakıyor peygamberlerin davetine, peygamberlerin karşılaştıkları zorluklara, peygamberlerin kavimleriyle diyaloglarına bakıyor ama kendisine anlatılanın bu olmadığını görüyor misal. Peki bu adam nasıl kandırılıyor kardeşler? Bu adama ayet okunuyor. Rabbinin yoluna hikmet ile çağır diye. Öncesinde de hikmetle alakalı birkaç yorum yapılmışsa, hani hikmet nabza göre şerbet vermektir. Hikmet işte köprü geçene kadar bilmem neye ne demektir mesela diye öğretilmişse eğer karşıdaki adama, bu adam Allah'ın dinini çarptırırken, insanlara batılı hak diye anlatırken adam bunu hikmet diye yapıyor. Mesela ben size şunu sorayım. Nurcu bir kız başını açarak okula gittiğinde sizce bunu gönül rahatlığıyla mı yapıyor? Yani ben yakinen mesela başını açtığı halde geceleri sabaha kadar ağlayarak namaz kılan ablaları var bunların. Yani okula giderken başını açıyor, okula giriyor. Fakat eve geldiğinde sabaha kadar ağlayaraktan hüngür hüngür Allah'ın huzurunda secde ediyor. Yani bunun derdi diploma olsa, bunun derdi dünyanın rahatı olsa, gece uykusunu bozup sabaha kadar gözyaşı dökerekten ağlayabilir mi? Mümkün değil kardeşler. Çünkü bu kadına yaptığının hikmet olduğu söyleniyor. Hikmet deniyor, yıkmadan, dökmeden yavaş yavaş, tane tane bir yerlere gelmektir deniyor. Biz bunu niye yapıyoruz? Bizimki yansın, başkalarınınki yanmasın. Bir de bir tane uyduruk kıssa uydurursan bunun yanına, Ebu Bekir radıyallahu anh bir gün elini kaldırmış ağlamış. Anlatan zındık da zaten hüngür hüngür salya sümük anlatıyor bunu. Allah'ım
benim cesedimi öyle bir büyüt ki cehennemde benden başka hiç kimseye yer kalmasın falan. Tabi bunu dinleyen adam biz kime benzemek durumundayız? Ebu Bekir'e benzemek durumundayız. O da düşünüyor. Ebu Bekir bunu sözle söyledi. Yani ya Rabbi dedi benim cesedimi öyle büyüt ki cehennemde kimseye yer kalmasın. Ya Rabbi ben de başımı açayım ki benden sonra gelenler başını açmasın diye. Bu da bu duygularla başını açıyor beraberinde. Yani kavramları çarptırdığınız zaman bir defa karşınızdaki insanları istediğiniz gibi, istediğiniz şekilde yönlendirebilirsiniz. Onun için kardeşler, davette hikmet, davetin yumuşatılması demek değildir. Davette hikmet, batılın hak diye insanlara anlatılması değildir. Davette hikmet, herkesin gönlünü kazanmak için herkesin yüzüne gülmek değildir. Buna örnek olaraktan burada neyi verdik? Buna örnek olaraktan burada Musa Aleyhisselam'ın tutumunu verdik. Mesela Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a emrediyor. اِذْهَبَا اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى Firavun'a gidin. O tağutlaştı diyor Allah Azze ve Celle. Ona yumuşak söz söyleyin. Sen ve Harun ona yumuşak konuşun. Umulur ki diyor Allah öğüt alır veyahut da korkar. Firavun Musa Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. Musa Aleyhisselam Firavun'un yanına gidiyor. Firavun'a davetini anlatıyor. Zaten biraz önce Firavun'un tepkisini anlatmış oldum size kardeşler. Firavun diyor ki ona وَاِنِّي لَاَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا Ben senin sihirlenmiş olduğunu düşünüyorum ey Musa. Yani herhalde diyor birileri sana büyü yaptı, birileri sana sihir yaptı. Musa Aleyhisselam bunun yumuşak sözden anlamayacağını görünce وَاِنِّي لَاَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَتْبُورًا Ben de senin helak olduğunu düşünüyorum ey Firavun dedi. Yani sonuçta biz Musa Aleyhisselam hikmetsizdir diyemeyeceğimize göre veya Musa Allah'ın emrine muhalefet etti diyemeyeceğimize göre ne diyeceğiz kardeşler? Şunu diyeceğiz. Musa Aleyhisselam bulunmuş olduğu ortamda layık olduğu şekilde konuştu. Yani her ortamın anlayacağı bir dil vardır. Her ortamın kafasına girecek bir uslup vardır. Musa Aleyhisselam da bu uslubu kullanmış oldu. Mesela yine örnek olaraktan kardeşler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani Mekkeli müşrikler ona hakaret etti, sesini çıkarmadı. Mekkeli müşrikler onun yoluna diken koydu, sesini çıkarmadı. Davetten onu alıkoydular, sesini çıkarmadı. Alkışladılar o konuşurken, sesini çıkarmadı. Fakat bu peygamber bunu hikmetle yaptı. Yani birilerini kazanmak, taraftar edinebilmek için onlarla kişisel bir münakaşanın içerisine girmedi. Fakat aynı peygamber İmam Ahmed rivayet ediyor. Bir gün Mekke'nin Kabe'nin etrafını tavaf ederken müşrikler onun hakkında konuşmaya başladılar. Yani işte bu Muhammed şöyle değil mi, bu Muhammed böyle değil mi diye onun hakkında ileri geri konuşmaya başladılar. Peygamber Aleyhisselatü vesselam onlara döndü dedi ki تَسْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ اِنَّمَا جِئْتُكُمْ بِالذَّبْحِ İşitiyor musunuz beni ey Kureyşliler? Ben sizi kesmekle gönderildim diye. İşitiyor musunuz ey Kureyşliler? Ben sizi kesmekle gönderildim diye. Ve rivayet eden ravi diyor ki onlar buz kestiler. Yani öyle bir hale girdiler ki yüzleri, hatta Allah Resulü diyor durmadan bunu tekrarladı. Yani artık o kadar öfkelenmiş ki Aleyhisselatü vesselam, anam babam ona feda olsun. Diyor ki تَسْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ اِنَّمَا جِئْتُكُمْ بِالذَّبْحِ Sürekli tekrarlayınca müşriklerden biri dedi ki ey Muhammed sen akıllı bir adamsın. İnsarif raşiden, hani akıllı bir şekilde de evine git. Yani sen bize uyma anlamında. Sen bizim söylediklerimize aldırma anlamında peygamberimizi gönderdi. Haşa, hikmetin üzerine indirildiği peygamberi hikmetsizlikle vasfedebilir miyiz burada? Yani burada Aleyhisselatü vesselam kızdı, hikmetsizlik gösterdi diyebilir miyiz? Asla. Hikmet, anlayacak kişinin anlayacağı dilde konuşmaktır. Bazen bu sertliği gerektirir, bazen bu yumuşaklığı gerektirir. Ama hikmet asla yumuşaklık değildir. Yani sadece yumuşak olmak, nabza göre şerbet vermek, hikmet bu değildir. Dediğimiz gibi hikmet, sert olunması gereken yerde sert, yumuşak olunması gereken yerde yumuşak olmak hikmettir. Mesela Aleyhisselatü vesselam Mekke'yi fethettiği gün bütün insanları affetti. Hikmet budur. Yani siz bir beldeyi fethetmişsiniz, güç sizin elinizdedir ve insanlara şunu göstermek istiyorsunuz. Benim daha önceden sizi Allah'a davet etmem veya daha önceden size bir şeyler anlatmam zayıf olduğumdan dolayı değildi. Yani zayıftım, adama ihtiyacım vardı. Ondan dolayı size davet yapıyordum. Hayır, hayır, hayır. Ben insanlığın hayrını düşünüyorum. Ben kendim cennete gitmek istediğim gibi sizi de cennete götürmek istiyorum. Ve bundan dolayı da güç bendeyken de zayıfken de bakın sizi affediyorum. Yani bugün istesem hepinizi öldürebilirim ama sizin için hayır dilediğimden dolayı sizi affediyorum.
Bunu göstermenin yolu neydi? Onları affetmekti. Allah Resulü onları affetti. Beni Kureyza Yahudileri Allah Resulüne ihanet ettiklerinde ey Allah'ın Resulü dediler bizi affet. Biz bir yanlış yaptık. Aleyhissalatu vesselam dedi ki Sa'd ibn Muaz'ın hükmüyle bunların erkeklerinin kafasını keseceksiniz. Bunların kadınlarını cariye alacaksınız. Bunların çocuklarını da kendinize köle yapacaksınız. Ali radıyallahu anh diyor o gün ben kafa kesmekten artık yoruldum. Yani Peygamberimiz Medine'nin ortasında bir çukur kazdırıyor. Oraya bir tabura kurduruyor. Kafasını vurduğu ceset bir tarafa, kafa bir tarafa düşüyor. Bazı sahabeler 600 tane Yahudi'yi kestiğini söylüyor. Bazısı 900 tane Yahudi'yi kestiğini söylüyor. Bazısı 700 diyor. İlâhirihi. Ama Allah Resulü orada öyle bir tutum sergiliyor ki onlara karşı işte hikmet budur kardeşler. Çünkü eğer Allah Resulü onların cezasını vermemiş olsaydı arkadan anlaşma yaptığı bütün kavimler ne de olsa Muhammed'le anlaşma yaptığınızda daha sonra anlaşmaya ihanet ettiğinizde Muhammed zaten affediyor. Onun için anlaşmaya ihanet edelim. Sonra gidelim kapısında eman dileyelim bizi de affeder. Ve ondan sonra kimse Allah Resulüne ihanet etmedi. Yani Beni Kureyza olayından sonra hiç kimse Allah Resulüne ihanet edemedi. Ama aynı Allah'ın Resulü Mekkeli müşriklerin hepsini affetti. Huneyn gününde aldığı cariyeleri insanlara geri çevirdi mesela. Doğru mu? Onun için hikmet kardeşler yerli yerinde ve olması gereken zamanda olması gerektiği şekilde davranmaktır. Hikmet ne sertliktir, hikmet ne yumuşaklıktır. Hikmet ikisinin ortasında her duruma ve zamana göre uygun bir siyaset belirlemek, uygun hareket etmektir. Bunun adı hikmettir demiş olalım. Bunu inşallah hikmetle alakalı bir giriş olaraktan kabul edelim. Sonraki derslerimizde zaten tane tane madde madde bunu anlatacağız. Allah Azze ve Celle başta beni sonra sizleri hikmet sıfatıyla ahlaklanan mümin kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle hepimizden razı olsun inşallah.